MasterChef'in ikinci turuna hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Senle başlayalım. Nasıl gitti? İlk turu geçtin. İlk turu geçtim. Güzel geçti. Düzelteceğim şeyleri düşündüm. Ve daha güçlü geldiğimi hissediyorum. Diğer rakiplerle tanıştın mı? Tanıştım. Neler düşünüyorsun? Üçünüz de tecrübeli ve üçünüz de şefsiniz. İyi denk gelmiş. Güzel bir, ne diyeyim, savaş olur. İkimiz kaybeder ama gene bir kontak kurduk. Burayı yaşadık. Güzel olur. Koray, nasıl bir yemek gelmesini istersin? Yemeği çok düşünmedim. Dedim ne gelirse onu yapacağım. En güzel, elimden gelen bütün her şeyi tabağa dökmeye çalışacağım. Ve bilmiyorsam da çözümünü bulacağım. Çağlar, sen nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum şef. Yoğun bir tempodan çıktım ben de. Çalışmaya devam ettim. Aynı zamanda bu süreçte nişanlandım. Biraz oradan moral depoladım. Hem ilk turu geçtiğim işte biraz moral depoladım. Umarım iyi geçer. Arkadaşlarla tanıştık, bayağı kaynaştık. Tahmin ettim zaten. Dışarıda da söyledim. Üçümüz eşleşeceğiz diye. Nokta atışı oldu. Nereden biliyordun diye sordular. Ya, içime öyle doğdu, hissettim dedim. O şekilde buraya geldim. Evlilik ne zaman kısmetse? Eylül-Ekim gibi düşünüyoruz şef. MasterChef'te turu geçip devam edersen ne olacak? Burada mı yapacağız düğünü? Yani olabilirse Yerimiz Neden? müsait. neden olması iyi bir vesile olur. Tabii ki de planları daha yapmadık ama buraya göre de bir gidişat çizeceğiz tabii ki. Senin var mı istediğin, ya inşallah şöyle bir yemek çıkar dediğin bir yemek? Klasik Türk mutfağı aslında istiyorum. İstiyorsun. Evet, bir rüya gördüm. Anlatsana. Anne yemeği. Karnıyarık gördüm şef. Karnıyarık, pilav ve cacık üçlüsü. Onu gördüm. Yemek önümden geçti ve buradaydım. Mete, sen nasılsın? Gayet iyiyim şef. Arkadaşlarla tanıştım, daha iyi oldum. Güzel bir ekip vardı dışarıda. Tutturdu da hani biz katılacağız dedi. Üçlüyü seçti. Harbiden de çıktık. Tamam, bekliyorum. Ama iyiler. Gerçekten iyiler. Senin var mı yemek olarak bir tercihin? İnşallah şu gelir, şunlarda yiyeyim dedi. Ben baktım, ban ekmeği çıkabilir ya. Ben öyle düşünüyorum. Ne ekmeği? Ban ekmeği, baoban. Baoban. Evet. Neye göre? Sen de mi rüyada gördün? Yok, ben hissettim. Hissettin. Yani trend bu sene o, bence çıkabilir diye düşünüyorum. 3 başarılı aşçı, 3 kariyerli aşçı ama içinizden sadece birisi MasterChef'in 3. turuna geçecek. Eğer hazırsanız koyun ellerinizi kutunun üstüne. 3, 2, 1, kaldırın. Bu güzel ve özel yemek, bu kaderinizi belirleyecek yemek, bu 3. tura çıkma yemeği sence ne Çağlar? Şef, mutancana olabilir mi? Neye dayanarak? Kuzu var, kuru meyveler var, bal var, badem var, tencere yemeği, Osmanlı saray mutfağından. Mutancana olarak düşündüm ben. Normalde biz burada her üçünün de cevap vermesini istiyoruz ama izin verirseniz şefim, ben sana tebrikler demek istiyorum. Çünkü burada çok sıkıntımız olan bir şey. Ravioli'yi, risottoyu herkes biliyor ama mutancanayı ürünlerinden tanıyan şimdiye kadar çıkmamıştı. Sizden istediğimiz yemek mutancana. Bir saray yemeği. Zor bir yemek çünkü aşamalı bir yemek. Vereceğimiz süre içerisinde dengeli pişirebilmek, içindeki ürünlerin hepsinin dengeli olması gerekiyor. Yani kuzu eti pişecek, o arada incir kesinlikle parçalanmayacak, kayısı parçalanmayacak. Sirke ve bal dengesini çok iyi kurmanız gerekiyor. O çok önemli bizim için. Bademi, sumağı, balı, tuzu tam bir denge yemeği. Bakalım hanginiz yapacak? Ve bu çok özel yemek pişirmek için süreniz 40 dakika. 40 dakika bir süreniz var. Aranızda sadece bir kişi MasterChef hikaye yazmaya devam edecek. 3, 2, 1. Buyurun başlayın.
Selçuklu mutfağı. Selçuklu mutfağından sonra Mevlevi mutfağı. Aslında bu miras bize Selçuklu mutfağından kalıyor. Mevlana sofrasında da zaten bal, sirke, tuz var. Ve sofraya ilk oturduğunuzda zaten size bir tuz veriyorlar. O da Orta Asya'dan doğru gelmiş olabilir. Çünkü Selçuklu mirası bu. Konya, Karaman tarafında çok yapılıyor. Bu yemekleri hala yapan yerler var. Ama tabii sarayda bayağı kullanılan yemek. Böyle. Meyveli yemek sonra tabii sarayda azalıyor. Yani öyle çok devam etmiyor. Yüzyıllar değiştikçe değişimi oluyor yani. Ama Öyle mi? Selçuk tabii Selçuk çok kullanıyor. Saray mutfakta biraz hakim misin? Biraz hakim ama mutancani iş yapmadım. Bak bir mantıklı biliyorsun zaten. Tajin yaptım. Aslında tajin buna yakın. Biraz daha yakın. Düdüklü mü? Normal tencere. Vallahi ben olsam düdüklüye girerim bu aşamada. Yani normal tencerede kavurarak yapacaklar da şimdi şöyle oluyor. Kavurduktan sonra yani eti atıyorlar, kapağını kapatıyorlar. O etin bir kendi suyunu çektirdikten sonra yaklaşık biraz daha su ilave edip gene çektirme yöntemi. Ürünleri pişire tamamen gene çektiriyorlar. Yani böyle çok bizim tas kebap kafası sulu bir yemek olmuyor. Biraz ağdalı oluyor. Arkadaşlar bu arada kriterlerimizi de söyleyelim. 1. Kesinlikle ve kesinlikle içindeki ürünler dengeli olacak. Yani meyveler hiçbir zaman için etin önüne geçmeyecek. Yani hepsi orantılı olacak. Ki etin özellikle arpacık soğanın sarımsağın pişkin olmasını isteriz. Bir tencere yemeğidir. Yani tavayla mavayla işiniz yok. Çektirme sistemiyle yapılır. Yani her ürünü koyduktan sonra çektiriyorsunuz. Burada aynen sebzelerde olduğu gibi de burada ürün sıralamasını çok iyi yapmanız gerekir. Ama yapmanız gereken öyle bir şey var ki onu hemen yapmalısınız. Bu da nedir? Kuru meyveler acilen sıcak suya girmeli. Onu söyleyeyim. Etin tam olarak pişmesi lazım. Sakın öyle ben eti az pişmiş seviyorum falan kafalarına girmeyin. Düdüklü tenceremiz de var isteyenler için. Tercih sebebi olabilir. Düdüklü tenceremiz var. Bence tencerenin altını yavaş yavaş yakalım. Etin yağından korkmayın. Yağsız et yenmez. Kasaptan da yağsız et istemeyin. Yanlış yerine. Yani mesela hemen eti atacaklar. Et orada mühürlenmeye çalışırken arpacık soğan soyulacak. Yani bu yanlış yani. Bir tek arpacık soğanı bekliyoruz yanlış. Arkadaşlar sıralamanızı yapın. İlk önce hangisini pişirmek istiyorsanız ondan başlamanız gerekiyor. Aynı anda 2 tane, 3 tane işi bir arada götürmeniz lazım. Kuru meyve birlikte sumak da koyulur mu? Biraz sumak atılıyor. Yani çekirdeği atılıyor normalde de. Bir şey söyleyeyim, ekşilik vermesi için koruk kafası o. İşte o da bir denge. Ama şu anda en acil yapılması gereken şey bir kere et ocağı hemen atılacak. Et. Derhal. Evet. Bakalım bu üçlüden kim bir üst tura çıkacak? Biz de merakla bekliyoruz. 3 tane güçlü yarışmacı. 3 tane şef. Bakalım hanginiz başarılı olacak? Şefim bir soru sorabilir miyim? Tek soru Yapmadığım hakkımız var. un. Un olarak Biz ne? kavururken çok az koyuyoruz. Çok az. Tamam. O da bir yağ kusmasın diye. Kavuruyoruz ya eti. Evet. O esnada soğanla beraber biraz un koyuyoruz. Thank you şef. Bizim tencere yemeklerimizin bağlama sistemi vardır. Lokanta yemekleri dahil hepsinde bir parça un kavururlar kıvam vermesi için. Bizde sos yoktur. Yemeğin salçası deriz zaten. Kaynaklarda da salça diye geçer. Sos diye geçmez. Hepsinde böyle birer parça un kullanıyoruz. Ama bunda ağdalı bir yemek olduğu için uzun zamanda pişirseniz belki kullanmanıza gerek kalmayacak. Ama burada verdiğimiz süre içerisinde bu ağdayı verebilmeniz için yapmalısınız. Yemeği bilmen çok iyi. Ama daha önce yapmamışsın. Yapmadım şefim. Yani yemeği biliyorsun ama lezzetin nasıl olması gerektiği konusunda Tabii ama tüm Veya lezzetlerin iç içe teknik geçmesini konusunda. biliyorum. tabii ki. Evet. Nelere dikkat edeceksin bu yemeği yaparken? Bu yemeği yaparken
Meyvelerin tamamen tadının gelmemesi gerekiyor. Ekşisiyle, tatlısıyla, tuzlusuyla hepsinin bir arada iç içe geçmesi lazım. Bir de ağdalı olması lazım. Bir kuru fasulye ağdası gibi yani helmelenmesi lazım. Aynen öyle. Onu biliyorum. Kuzu etinin tamamen pişmesi gerektiğini biliyorum. Kuzu eti aslında çok fazla pişirilmesi istenmeyen bir et ama bu yemekte tencere yemeği olduğu için şurada bir kemik var. Bir yahni türevi. Evet bu yahni. aslında. Evet yahni. Suyuyla beraber. Yahnilerde olduğu gibi iyice pişmesi lazım. Aynen şefim. Koray bildiğim bir yemek değil. Evet şef. Ama prensibini anladın galiba. Anladım. Bir yahni. Hepsini kavuracağım. Suyunu vereceğim. Anlamadığım bir şey var mı? Yok şef. Sormak istediğim. Şimdilik yok. Şimdilik yok. Hadi bakalım. Genelde nasıl Osmanlı yemekleriyle aran? En iyisi değilim. Ama çok okumadım. Bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum. Masterchef seni gelir en zayıf yerinden vurur. O yüzden en az bildiğin şeyi en iyi öğrenmen lazım. Hele ki bizim programda Türk yemeklerini, Osmanlı yemeklerini bilmemek çok erken gidersin. Erken götürür adamı. Şef nasılsınız? Metin iyi, sen nasılsın? Çok şükür iyiyim. Neler hissediyorsun bu yemek çıktıktan sonra? Biraz daha iyi oldu et çıkması. Ha? Yani tatlıdan iyidir. Tattan iyidir. Evet. Et bir şekilde bir şeyler yaparız. Ama tatlı olsaydı sonu yaşayabilirdim. Öyle mi? Evet. O zaman olur da bu turu geçersen Yani acayip tatlı çalışman lazım. çalışıyorum da. Çünkü o da çıkacak. Ben tatlı çıkacak diye çalıştım. Ha. Et çıkması iyi oldu. Hadi bakalım. Tatlı biraz bana sorun yaratabilir. Nelere dikkat ediyorsun bu yemekte? Şu an meyveleri ve şu sirke aroması var ya, sirke ve bal. Yani ben itiraf edeyim. Hatta 2 gün önce bu konuyu Özgür Şef'le konuşmuştuk. Ben sevmiyorum. Neyi? Yani bu çok meyveli et yemeklerini Aha. çok sevmiyorum. Neyini sevmiyorsun? Yani ben ette tatlı olayını sevmiyorum. Yani böyle bir tatlı bir aroması vardır ya, mayhoş aroması. Pek ondan hoşlanmıyorum. Ama onu dengeleyebilirsin. Bu yemek aslında öyle çok dengeleyebilirsin, tatlı da bir evet. şey, tatlı da bir yemek değil. Evet, Denge yemeği aslında. kesinlikle şef. Onu konuşuyorduk yani şu anda çok konuşuyor ya 5 lezzet Evet, diye. Osmanlı zamanında bunu yapmış yani. kesinlikle. Hem de bu konular konuşulmadan yapmış. Kesinlikle. Sumağın olma sebebi de o. Evet. Arkadaşlar 25 dakikaya yaklaşıyoruz bu arada. Kullanabileceğiniz bütün teknikleri kullanın. Onu söyleyeyim. Bence çok yavaş gidiyorsunuz. Bu yemek 25 dakika sonra çıkacak. Tencerelerde et dışında hiçbir şey yok. Meyve dengesini söyledik. Tatlı ekşi dengesini söyledik. Kesinlikle ve kesinlikle yenmeyecek durumda bir şey yapmayın. Ballı yemek istemiyoruz. Etimi attım. Soğanlarımı ve sarımsaklarımı koydum. Şimdi meyvelere geçtim. İyi gidiyor şimdilik. Son tat dengesine de bakacağım. Baharatlarımı ve balımı gireceğim. Ondan sonra ocağın tencerenin ağzını kapatıp devam edeceğim. Osmanlı mutfağı birazcık bana uzak. Yani yaptığımız şeyler genel olarak. Ama çok fazla yaptığım bir şey değil. Alakart üzerine çalışıyoruz genel olarak. Türk mutfağını yeni kullanmaya başladık açıkçası. Rakiplerim gayet iyiler. Onlarla yarışmaktan mutluyum. Yarıştığım için mutluyum. İyi insanlar, iyi karakterler. Umarım hayırlısı olur. Tencerede tamamen steam tekniğiyle yani buharda ve suyla pişen bir tencere yemeği istiyoruz. Halen daha bir şey var yani. Böyle bir meyveli kavurma yapma modundasınız. Oralarda değiliz Metin. Hız. Burada hızlı olmanız lazım yani. Burada hız gerekiyor. Yani bu kısık ateşte saatlerce pişer falan o burası değil orası. Şu anda çok hızlı olmak zorundasınız. Bir tane tencere yemeği yapacaksınız. Üçünüz de güçlüsünüz. En iyi olan geçecek onu söyleyeyim. Arkadaşlar durun. Durun.
İçinizden biriniz çift tadım yaptı. Sen yapmış olabilir misin? Tadım kaşığını yıkadım ama şef. Ben mi? Yok ya. Emin değilim şef. Tencerenin içine girdiği için bu tencereyi almak zorundayız. Eğer yapabiliyorsan yeniden de yapabilirsin. Geçmiş olsun. Başla. Kaç dakikan var şef? 14 dakikan var. Hadi Çağlar hadi. Şefim başka et var mı yoksa bu mu? O etle yapıyorsun ama o porsiyon yeter. Tamam. Biz sürekli uyarıyoruz yani burada. Dikkat edeceksin yani. Hala kapak açılıyor kapanıyor. Arkadaş koyun suyunu kaynasın ya. Atarsın tuzunu yağını pişer abi. Bu habire kapağını açıp bir şey ekliyorlar ya. Geçmiş olsun. Hadi elinden geleni yap. Sorun değil şefim. Çıkar çıkmaz ama elinden geleni yap en azından. 5 dakika. Tabağınızı mambağınızı ayarlayın. Son ana kadar yemeğinizle ilgilenin. Hem çok iyi pişmesi lazım hem dibi tutmaması lazım. Hem acılık gelmeyecek hem eti iyi pişecek. Basit bir yahni yemeği deyip geçmeyin. Dengesi çok önemli. Koray gerçekten iyi mücadele ediyor. Yakalayabilmek için ama yeterli olacak mı bakalım. Yazık. Ama vazgeçmemesi çok güzel. Muhteşem. Bir sürü insan "Ya zaten bu olmaz der vazgeçer. Ateş sonda mı? Sonda mı ateş? Biliyorum. Son. Son. Yo sonda değil. Düşük. Niye sonda değil? Bak. 4 dakika var sonlasana. Şefim tatmaya korkuyorum artık. Tatmaya korkmana gerek yok ki. Ya bol kaşıkla başlayacaksın ya kaşığını yıkayacaksın. İstediğin kadar tat. Biz tatmaya karşı değiliz. Hatta tatmamaya karşıyız. Ama tattıktan sonra atacaksın. Sen yaparken elinden bile bırakmıyorsun. Tadıyorsun, hemen arkasından bir daha tadıyorsun. Toparlayabilirsiniz. Özgüven keskin bıçaktır. Fazlası iyi değildir. Bir dakika. ...30 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kaldırın.
Senle başlayalım Koray. Böyle bir şey yaşamış olmana rağmen durmadın. Devam ettin. Profesyonellikte böyle bir şey. Yani mutfakta biz hata yaptığımız zaman duramıyoruz zaten. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sonuçtan bağımsız olarak çok hoşuma giden bir şey söylemek istiyorum. Kalkıyorsun, İngiltere'de işin gücün varken bırakıyorsun buraya MasterChef'e, kendi ülkenin MasterChef'ine katılmaya geliyorsun. Başına gelebilecek en büyük aksilik 15 dakika, 45 dakikalık bir yemeği 15 dakika kala tenceren elinden alınıyor. Çünkü çift tadım yapıyorsun. Ben o tencereyi alıp da nereye koyayım diye düşünürken sen etlerini kesmeye başlamıştın bile. Yani itiraz edip de öyleydi, böyleydi, öyle miydi, böyle miydi demek yerine tam bir şefin yapması gereken davranışı sergiliyorsun ve hemen ikinci kez yaparsın, yapamazsın, olur, olmaz. Olmama ihtimali büyük. Ama duruş olarak ben seni çok takdir ettim, bunu bilmeni istiyorum. Thank şef. Sağ ol. Teşekkürler. Çağlar. Eti fazla küçültmedim şefim. Ceviz büyüklüğünde olduğunu biliyordum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet Metin. Yapmadım dedin, zorlandın mı? Çok fazla zorlamadım.
Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Bir yemekte olan diğer yemekte yok. Birinde olan diğerinde var. Bakalım. Eline sağlık bu arada. Senin de Sağ olun eline. söyleyeyim. Elinize sağlık. Hepinizin eline sağlık. İyi savaştık. Çok iyiydin ha. Ha? Ya Gene gerçekten. çıkarttım. Gene çıkarttım. Ha? Gene bir şeyler çıkarttım. Et pişmişse ama altını niye açmıyorsun abi? Altını açsana ürünü. Yok ben zaten ayarlamıştım. Hayır. İkincisinde son 4 dakika kalmış. Altını köklemiyorsun. Kaldır demiri altını kökle artık. Kuzu yani bu pişer. Ama gayet iyi. Evet. Çok hızlı verdi. Helal olsun sana. Evet, çok teşekkür ederiz. Buyurun sizi önden alalım. Aranızda maalesef en az başarılı yemek yapan kişi Koray sensin. Koray, yapabileceğin her şeyi yaptın. Ama yapabileceğin her şeyi yapmadan Kısmet önce de değilmiş. çok büyük bir hata yaptın. O hatadan da dönüş zaten çok zordu. 15 dakikada et pişiremezsin. Bu teknikteki eti hiç pişiremezsin. Etin çok az pişmiş. Sosu yok. Bunların hepsini biliyorsun zaten. Ama daha önce dediğimizi tekrarlıyoruz. Gerçekten hiç vazgeçmemende. Oralarda ülkemizi temsil etmende. Yurt dışında ikinci jenerasyon olup da şef olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu ben yanımda çalışanlardan biliyorum. Ben Avustralya'ya gitmeye 25 yaşındayım ama Avustralyalı Türklerle çok çalıştım. Onların kendi kültürlerine olan o merakını tekrar cezbedebilmek benim için restoranlarımdaki en büyük keyiflerden biri. Sende de bu var. Kendi kültürüne, kendi yemeğine sahip çıkıyorsun. Ben sana bir abin olarak, bir şef büyüğün olarak bu açıdan teşekkür etmek istiyorum hem çabana hem de bütün yaptıkların için. Çok mutluyum burada olmakla. En iyimi yaptım. Çift tadımı hiç bilmiyordum. Ve aklımdan da gitti. Yapmayacaktım ama olan bir hatayı çözümünü bulmaya çalıştım. Ve sizin önünüze daha bir yemek çıkartmak istedim. Savaştım da. Ve hayatım boyunca böyle yaşadım. Ve bugün burada bitmez benim savaşım. Daha devam eder. Yaşımız 25. Tebrikler. Bravo. Ellerine sağlık. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Ama yapabileceğim her şeyi yaptım. Oy çokluğuyla yani 2'ye 1 kalarak 3. tura devam etmesini istediğimiz yarışmacı ve bu gecenin kazananı Metin.
Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu yarışmanın, bu üçlünün çok zor geçeceğini biz üçümüz de biliyorduk yani. Sizlerin isimlerini gördüğümüz andan itibaren olaya konsantre olduk yani. Bu üçü de çok iyi. Çok iyi bir yemek yaptın. Bir şey dışında ana ürün sert. Onun dışındaki her şey kurallara uygun. Sende de çok iyi pişmiş bir et. Biraz daha helmelenme, biraz daha bal isteyebilirdik ama ana ürün pişmiş, bademen iyi, meyvelerin beyazlığını biz isteriz, o güzeldi. Biraz karamelizasyon eksikti, onun dışında senin yemeğin bir adım daha öndeydi. Yani bizi yıkan şey aslında ana ürünün pişmemesi. Bu arada 2'ye 1 kalmamızda Danilo Şef senden yana oyunu kullandı, biz ikimiz Metin'den yana kullandık. Danilo Şef'in orada söylemiş olduğu şey o karamelizasyona ve helmelenmeye bayıldı. Aslında amacım karamelizasyonu yakalamaktı. Sonra tekrardan su ekledim. Farkındayım. Su azı kaldı. Elleriniz sağlık. Çok başarılı, Ama bravo. aklımızda kalan bir yarışmacı oldun. Teşekkür ederim. Bunu bilmeni isteriz. Metin seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik Her ederim. şeyiyle güzel, hafif bir karamelizasyonu yok. Mutluyum burada bulunduğum için. Ekip çok güzel, sizler çok güzelsiniz. Çok heyecanlıydım. Heyecanımı yatıştırdınız burada. Yemek yapmak benim için bir tutku. Devam edeceğim, asla bırakmayacağım. Metin'i tanıdım, Koray'ı tanıdım. İyi arkadaşlar edindim burada. İyi dostluklar biriktirdik. Meslekte devam. Sizleri tanıdığıma sevindim. Çok teşekkür ederim. Başarılar Yolun açık diliyoruz. olsun. Ve hayırlı olsun burada. Teşekkür Evlilik ederim. için yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nişanlın üzülecek mi, sevilecek mi? Üzülecek. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Metin, Evet. yorumlarımızı yaptık. Senin de duygularını alalım. Yani beklediğiniz gibi karamelize olmadığı için ben de bir korkuya düştüm. Ama tadını beğenmiştim. Ve bu ekiple de devam etmeyi çok isterdim. Yani gerçekten dışarıda tanıştım. Çok iyi Pırıl insanlar. pırıl çocuklar. Gerçekten çok iyi ve iyi bir geçmişleri var. Ama sen artık bir de şurada takdir edilecek bir tarafın var. Yemeği yapmış, sen hiç bilmediğin yemekte de bu seviyeye gelmen güzel. Teşekkür ederim. Hadi başarılar. Dikkat et tamam mı Metin'ciğim? Hadi hayırlı olsun. Üç, 2, 1, açın kutuları. Acılı kanat yapacağız galiba. Aydan sence? Kremalı bir tavuk var ortada. Kremalı bir tavuk yapacağım. Acılı kanat olabilir şefim aynen. Arkadaşlar bugün size Buffalo Wings ve Blue Cheese sos yapıyoruz. Bu yemek Kuzey Amerika'nın en kuzeyinde karların yağdığını düşünün. Karlar yağıyor. Bir fabrika bölgesi. Çok zengin değiller. Fakat ellerinde kanatlar var. Danilo şefim. O soğuk havada o kanatları acıyla kızartıyorlar. Yanında yine bölgenin küflü peyniri var. Peynirden bir sos yapıyorlar. İkisi birleşiyor. Mamma mia. Sanki bir cennet. Sanki bir dünya. Sanki bir güzellik. Öyle güzel, öyle harika bir birleşim ki hepinizin bunu çok iyi yapacağını düşünüyoruz. Acılı buffalo kanat yapıyoruz. Yanında da küflü peynir sosu yani blue cheese sos yapıyoruz. Anlayanlar anlamış herkes. Şimdi normalde bu fırında da yapılır ama fırında 1-1,5 saat sürer. Kanat zor pişer. O yüzden biz kızartma istiyoruz. Yağınızı kızartarak başlayabilirsiniz. Yağda kızartarak yapacaksınız. Siz çekmeceyi açın. Çekmece içinde zarfı var. Daha önce bu yemek yapan var mı? Ele kaldırsın. Var.
2 kişi. Acılı kanat. Sossuz yaptım sadece şefim. Yani Peynir kanat ya. sossuz. Sadece acılı kanat. Hazır mısınız? Hazırız. Süreniz 35 dakika. 3, 2, 1, başlayın. Çok basit bir şekilde söyleyeyim ne yapacağınızı. Kanatlarınızı kızartıyorsunuz. Minimum 6 tane kanat vermeniz lazım. Tercihen 3-3 yapabilirsiniz. Yani hepsine aynı vermek zorunda değilsiniz. İki kanadın, bir tanesi kanadın but kısmı, diğeri orta kısmı. O yüzden uç kısımlarını güzelce kızartın, orta kısımları biraz daha az pişer. Tavuğunuzu malzemeleriyle yani sarımsak tozu, tuz ve karabiberle kaplayın. Bir 5 dakika şeyde dursun, soğuktan daha iyi olur. Çeksin, o sırada da yağınızı kızdırın. Peki niye, bir düşünün, kızartacağımız tavuğu niye soğutuyoruz? Var mı cevabın? Kızartacağımız tavuğu niye soğutuyoruz? Zaten kızartacağız. Niye soğutuyoruz? Yağı çekmesin diye. Yağı çekmesin diye çok. Başka? Çabuk pişsin diye, şok olsun diye. Ha, soğutursak daha mı çabuk pişer? Teşekkür ederim bilgi için yani hiç yakına bunu. Tutmadı mı? Hayır, şeyde yanlış değil. İlk söylediğin doğru ama Evet. ikincisi alakası bile yok. Biraz ne yapıyorsun? Peyniri tereyağını eriteceğim şef. Valla ben son defa o kadar küflü peyniri gördüğüm bir yerde neredeyse 100 kişi yemek verdiği hatırlıyorum. Peyniri tereyağından sarımsak var. Onun için. Ne yapıyorsun? Şefim tavukları attım. Yağımı ısıtıyorum. Hiç mi blue cheese sos görmedin? Hiç mi yani? Yok şefim. Ha? Hiç. Ne yapıyor bu? Niye tavanın içinde peynir? Kremayla, ekşi kremayla bağlayacağım. Bağlayacağım. Bu şekilde. Başka nasıl yapılabilir sos sence bağlamadan? İlla ısı mı göstermemiz lazım? Öyle bir şey mi yazıyor? Hayır şefim ısıya gerek yok. Karıştırarak da yapabiliriz. Tencerede. Teşekkür ederim. Tencere mi? Şeyde, mayonez tenceresinde. Arkadaşlar ya. Yetiştirip çok hata yaptım. Çok heyecanlandım. Ama yetiştireceğim. Salçalı bir şeyler bekliyordum. Hiç öyle bir şey gelmedi. Bu yemek basit, klasik, teknikleri basit bir yemek. Soslarda bir sıkıntı yaşamazsak geçerim gibi geliyor bana. Buradan bir kişi çıkacak. O kişi de ben olacağım. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Ve bunu göstereceğim. Şu an her şey istediğim gibi. Sosumu hazırlıyorum. Tavuğumun acı sosu burada. Tavuklarım pişiyor. Her şey tamam. En son kerevizimi yapacağım. Şu an tamam. Arkadaşlar nedir durum? Durum çok iyi şef. Her şey yolunda mı? O tavuklar Evet şefim. kızaracak, daha soslandıktan sonra bir 5 dakika o sosta durması lazım. İçini kontrol edin tavuklarınızın. Sosların tadına bakabiliyor muyum? Ne istiyorsan yapıyorsun. Yemek bir 0 diyene kadar senin. İstiyorsan kendine tabak yap, otur ye. Nasıl durum? Memnun musun? Durum çok iyi şef. Memnunum gayet. Zamanla alakalı da bir sorunum yok. Yetiştireceğim şef. Evet, son 5 dakikanız.
Evet, bravo. Bütün yarışmacılarımız yetiştiriyor. Soru hakkımız var mı şef? Var bir tane. Kerevizi istediğim gibi işleyebilirim değil mi? Pişirmem Kereviz gerekiyor mu normalde bu illa? ne içindir biliyor musun? Tabak. Bunları koyarken yanına bir de bunu koyarsın. O kalan blue cheese sosunu yersin ondan. Yes, Yani şef. sap sap kesersin. Anladım. Öyle süs değildir yani. Anladım şef. Dip gibi kullanırsın, anlatabiliyor muyum? Anladım şef. Kuru et vardır ya. Öyle kullanılır yani, o otantik olsun diye verdiğimiz bir şey. Blue cheese sosunuzu yapın. Burada ne var? Kereviz yaprağı şef. Kaynatacağım biraz. Yaz nasıl gidiyor? Çok güzel şef. Şu an Tadına bakıyorsun değil mi? Tatlarına baktım Tuzu şef. muzu. Her şey çok iyi şef. Tavuk tadına baktın mı? Tavukta da hiçbir sıkıntı yok şef. Okey. Yok sadece garantiyorsun. Tekrar sorgulama güzeldi. Hadi bir sor bana. Hangi kanat tarifi kullanıyorum Ömer Şef'i? Hangi kanat tarifini kullanıyorsun abi? Ömer Şef'teki. Bunu mu? Ben bunu... Ya bunu geçen sene çok izleyicilerden de yapan oldu, ben Twitter'da Tabii falan. ki de, tabii ki de. Özellikle o galiba Masterclass sonrasıydı. Masterclass 2-3 tane yaptım. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi muhteşem yani. O Ama master- bu bir problem var. Bir başlıyorsun duramıyorsun abi. Ya bir Zaten başlıyorsun. bak, bunu normalde orada maçlarda falan bu çok şey yapılır. 12 tane söylersin, 12 tane daha, 12 tane daha, 12 tane daha, Evet böyle abi. 60-70 tane yer. Burada vuruyor. Burada. Çünkü özellikle geçen sene o Masterclass'tan sonra bana bile çok şey geldi yani. Sosyal Çok medyada. güzel. Bir kere Ya yapsana. bunu nerede yiyebiliriz? Var mı? Çok kolay. Kereviz sapını da servis etmenin bir yolu vardır bu arada. Kereviz sapı deyip geçmeyin. Böyle çat diye kesilip servis edilmez. Son 1 dakika. Hadi arkadaşlar biraz daha dinamizm. Doğru tabağı seçin. Minimum 6 istiyoruz, unutmayın. Daha çok olursa olur. Ekibimize de kalır. İçinin pişkinliğini mutlaka kontrol edin. ...30 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Toparlayın. Evet, Aydan'la başlıyoruz. Aydan gel. Paylaşım yemeği mi bu? Paylaşayım yemek. Eller kirlenecek, sakın çatal bıçak falan düşünme. Başla. Kaç adet sayalım? Sos. Altına En mı az koyalım? 6 dedik.
2, 4, 6, 8. Başta biraz afalladım ama sonra toparladım şefim. Çok heyecanlıydım, kusura bakmayın. Hadi gel yaz. Çok rahat çalıştı yaz. Odaklandı. Evet şef. Sen bunu daha önce yaptın mı? Daha önce bir kere Buffalo pişirdim wing. şef. Bir kere pişirdim. Blue cheese sosu hiç daha önce yapmamıştım şef. Buffalo wing. Buffalo wing bir kere yaptım şef. Memnun musun? Çıkarttığım tabaktan memnunum şef. Teşekkürler. Nagi? Afiyet olsun. Çok ciddi bir sıkıntım var, ne olduğunu söyleyeceğim sana. Yandım biraz. Oğlum sen acıyla aranı düzeltmişsin. No abi yandı. Bir tane götür ya. Acı ayarı iyi. Zorlandın mı? Biraz şef. Niye? Çok zor bir yemek değil ya. Oğlum bu acı işini geliştirmiş ha. Vallahi yiyor çatır çatır. Sen acıya alışmışsın. No abi. Ha? Teşekkürler, buyur. Bir şey daha bakacağım. Çok. Bunu yerken böyle yapılıyor. Ah şimdi oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Bizler aramızda bir konuşup geri geleceğiz. Evet. Arkadaşlar, sonucu açıklamak için sizi ön tarafa davet ediyoruz. Üçlü eleme turunda yemeği arkadaşlarından daha başarısız yaparak veda eden yarışmacımız bu akşamın üçüncüsü Nagi. Naki, sosun haşlama sosu, domates sosu gibi altındaki. O sos o değildir. Üzerine yapışan, böyle yapış yapış bir sostur o. Üzerine yapışır. Seninki altında bir sos gibi. Öyle bir sos değildir o. Aynı zamanda da
blue cheese sosun sırf krema tadı geliyor. Hiç peynir tadı gelmiyor. Yani o küflü peynir tadını almamız lazımken seninkinden sadece krema tadı geliyor. Daha fazla peynir, daha az krema kullanman gerekiyordu. Genel olarak yine de çok kötü bir yemek değil. Ama diğer iki arkadaşımız senden daha başarılı yaptı. Buraya kadar gelmek de güzel bir macera oldu benim için şefim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkürler. Selamlaşabilirim. Tabii ki. Gel abi. Kolay gelsin. Sağ olun. şefim. Ellerine sağlık. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Çok şefim. başarılısın ha. Başarılar. Biraz acemilik yaptım. Heyecanıma yenik düştüm. Başarılar. Aydan ve Yağız. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. şef. İkinize aslında üçünüz yani nakit değildir yani çok güzel bir mücadele ettiniz. Yani çalıştınız bu kısa süreç içinde gerçekten bir saniye bile durmadınız. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aranızda ama bir kişi daha güzel, daha doğru, daha lezzetli Buffalo Wings yapan kişi. Bu oyun kazananı ve MasterChef macerası devam eden yarışmacımız Yağız sensin. Teşekkürler şef. Tebrik ederim. Güzel yarıştı. Aydan oldukça başarılı. Afiyet olsun şef. Beni orada biraz rahatsız eden şey o sos keşke ayrı olsaydı. Öyle sunulur çünkü. Ayrı sunulur ki ona batırılarak yenilen bir sostur. Dip sos dediğimiz her şey ayrı sunulmalıdır. Altında sunulmalıdır ki insanlar ne kadar yiyeceklerine karar versinler. Ama senin ikinci olma sebebini aslında Yağız'a çok ciddi bir sorun var dediğimdeki sorunu açıklayınca anlayacaksın. Yağız senin tabağındaki ciddi sorun bu tabak hiçbirimize yetmez. Bu tabaktan 120-130 tane yapman lazım ki bütün stüdyo yesin. Burada yediğim en iyi Buffalo Wings'lerden bir tanesi. Ben seni tebrik etmek istiyorum. Afiyet olsun. Gerçekten çok iyi. Afiyet olsun şef. Çok yediğim bir yemek, çok iyi bildiğim bir yemek. Gerçekten çok iyi yapmış. Teşekkür ederim şef. Afiyet olsun. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Bravo. Seninki kötü olduğu için değil, Yağız hakikaten çok güzel bir yemek Evet. yaptığı için ikinci oldu. Şefim hatalarımın farkındayım öncelikle. Başta çok hata yaptım. Yağız'ı tebrik ederim. Gördüğüm tabağını gerçekten çok başarılıydı. Bilmediğim bir alan. Kendi mesleğim değildi zaten. Öğrenmeye geldim dediğim gibi. Öğrenmeye kendi kendime devam. Burada sizin engin bilgilerinizden faydalanmayı çok isterdim ama kısmet değilmiş. Yani karşına böyle bir bölüm sonu canavarı olmasa Yolun açık olsun ya. sen ne yere bakan yürek yakarsın sen. Sizden bunları duymak çok güzel şef. Tebrik ederiz. Kolay gelsin. Başarılar. Çok memnun oldum. Yağız, tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzeldi şefin dediği gibi. 100 tane yapsaydın yerdik galiba. Şef çok mutluyum. Üçüncü tur için de büyük bir özgüven kazandım. Somer şefim dedikleri, sizin dedikleriniz de şef. Benim için çok gurur vericiydi gerçekten. Burada kaybetsem de zaten üzüleceğim bir şey yok. Türkiye'nin en gözde 3 şefinin karşısında ben onlara yemek pişirdim. Ve bu ikinci olacaktı. Bana bu da yeterdi şef. Ama kazandım, üstüne çok güzel bir özgüven kazandırdı bana. Bomba gibi devam edeceğim inşallah. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkürler şef. Aferin Afiyet olsun. olsun. Görüşmek üzere. Bravo. Gerçekten çok başarılı. Başarılar. Ekip arkadaşı Hadi. 4 tane yedin. Bak görüyorsun. Abi, herkes değil mi? geldi. Bırak Allah'ını seversen. deme abi deme. Sen yemiyorsun normalde abi. O zaman tutun kutuları. 1, 2, 3 kaldırın kutuları. Evet, şimdi tahmin olan var mı? Şefim sebze çorbası geldi aklıma ama. Minestrone çorba. Evet. Minestrone olabilir ama emin de değilim. Evet Anne Şefim ne verdik? Bu yemek aslında tam böyle bir kışı dibine. Dışarıda böyle bir rüzgar fırlıyor, yağmurları, camları batırıyor. Böyle bir herkese masada oturuyor.
Anneler de keseler alıyor. Teker teker öncelikle çocukları doldurur. Sonra hep birlikte yemek yenir yani. Duman çıkar, herkesi mutlu eder. Bugün sizden minestrone istiyoruz. Hemen minestrone ilgili birkaç tane kriter verelim. Dönem malzemeleri kullanılır. Biz tabii ki de biraz artık yaza geldiği için bulduğumuz malzemeleri size verdi. Bir sebze konsome, yani minestrone suyu neredeyse şeffaf oluyor. İçindeki sebzeleri iri doğranmış, fazla pişmiş değildir. Biraz da böyle bir şey, al dente biz diyoruz yani. Dişe gelmesi gereken ama tabii ki de çiğ değildir. Doğulu ve lezzetli bir çorba. Size tabii ki de verdiğimiz süresi için de şeffaflık yapabildiğiniz kadar isteyeceğiz zaten. Ama dikkat edin, en önemli konu bütün kullandığınız sebze içinde olması gerekir. Bütün lezzetleri su içinde olması gerekir. Ve tabii ki de teker teker lezzette geliyor fakat bütün malzemeler ağırlama şekilde olması gerekir. Üçünüz de biliyorsunuz. Enes. Biliyorum şefim. Evet şef. En iyi yapan bir arkadaşımız bizimle kalacak. Diğer iki arkadaşımızı göndereceğiz. Verdiğimiz süre 40 dakika. Hazır mısınız? Hazırız şef. Hazır mısınız? Hazırız şef. Başlayın. Bir sebze çorbası deyip geçmeyin arkadaşlar. Karışık sebze çorbası güveç de olsa, çorba da olsa çok zordur. Çünkü her sebzenin pişme derecesi farklıdır. İşte problem orada. Bir patatesle domates aynı sürede pişmez. Bütün bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Burada malzeme bilgisi çok önemli. Doğru malzemeyi doğru zamanda pişirmek, doğru şekilde pişirmek, doğru şekilde kesmek. 40 dakika böyle bir çorbayı yapmak için Çok zor. çok da uzun bir süre değil aslında. Ne aradın? Bakıyorum şefim emin olmak için. Nasıl gidiyor? Gayet iyi şef. Sen hemşireydin değil mi? Evet şef. Yani olacağım. Olacaksın. Yani Başladın mı böyle doktorlarla falan? tabii staj yapıyoruz. Var mı minestrone ile ilgili senin bir hatıran? Danilo, sana ne ifade ediyor? Ya şöyle de var abi, ben Toskana bölgedeyim abi. Biz orada çok fazla yani minestrone yerinde bize alternatifleri de var aslında. Ha. Mesela benim bölgede çok karalahana kullanıyoruz. O zaman içinde her zaman karalahana vardır. Ama hep hatırladığım bir şeydir. Abi karnabahar kokusunda hep nefret ettim abi. O için anne Özellikle yaptığı haşlama süreci- karnabahar, Evet evet. Anne yaptığı sürecinde ben abim özellikle biz ona hep yapma lütfen vesaire. Ama gerçekten özellikle bu kış zaten. Gerçekten iyi geliyor. Sağlıklı bu derler yani böyle bir şey. Doğal antibiyotik. Ve açıkçası söylemesi gerekirse bizi zaten çok hastalık dönemli hakkında geliyor yani. Bizim tavuk çorbası gibi. Amen. Gerçi bütün dünyada da evet. Ya da tarhana da benim için öyledir mesela. Hastalık gibi yani. Hastalık ve iyileşme getir. Hasta oldum hemen tarhana isterim. En zor yerdesiniz.
Mutlaka kazanmanız gereken yerdesiniz. Burası çok zor. Burayı geçen arkadaşımız bir adım öne geçecek. Nelere dikkat edeceksin? Kafandan neler geçiyor? Sebzelerin pişme sırası önemli bunda. Doğru. Aynı büyüklükte olması önemli tabii ki. Miktarları önemli. Her sebzenin aslında tadının, lezzetinin geliyor olması lazım. Denge isteyen bir çorba. Bu kadar şef. Tabii dediğim gibi bunlar basit gibi görünüyor ama dikkat edilmediğinde çorbayı Her raydan yemeğe dikkat çıkarır. edilmesi lazım. Aynen Her öyle. yemeğe konsantre olmak lazım. Aynen öyle. Yağmur nelere dikkat ediyorsun minestrone'yi yaparken? Şefim hep sebzelerin pişme süreleri çok önemli. Ve daha demin de sizin bahsettiğiniz gibi sebzeler çok pişmemesi gerekiyor. O yüzden sıralamasına dikkat edeceğim. Ama çiğ de kalmaması gerekiyor. Çiğ de kesinlikle kalmaması gerekiyor şefim. Bunlara dikkat edeceğim. Sadece minestrone alakalı kafamı karıştıran tek bir şey var. Onu da bulacağım inşallah. Hadi bakalım. Bıçağın iyi midir? Bıçağım iyidir şefim. Görelim bakalım. Sen nelere dikkat ediyorsun Enes? Şefim pişirme derecesine öncelikle dikkat edeceğim. Ürünler piştikçe diğer daha az pişecek ürünleri üstüne katacağım. O şekilde bir pişirme yapacağım. Bundan mı pişiriyorsun? Şefim onu da bir soteleyeyim istedim öncelikle. Pekala. Bu tur için ne düşünüyorsun? Şefim en zor aslında bana en zor gelen bu turdu. Tabii. Çünkü 3 kişi giriyorsunuz, bir Çünkü kişi 3 kişi girip bir kişi çıkacağız. Ve 3 başarılı yarışmacı. Evet, üçü de çok iyi. Arkadaşlarım zaten sektördeler devamlı. Evet. Biz şef olarak devam ediyormuş. Başarılar diliyorum burada da, bundan sonraki hayatlarında da her zaman başarılı olsunlar. Ne güzel. Ya bu arada biz birer porsiyon istiyoruz yani. Elinizdeki tüm sebzeleri doğrayarak bir tencere çorba yapıp zaman kaybetmeyin bence. Beni duydunuz mutlaka. Sebzeleri iri doğranması gerekir yani. Evet şefim. Okey, tamam. Okey mi? Evet, okey şef. Okulda minestrone öğretmek sebebi budur aslında. Bütün çorbalar için bir şey yani ana Temel. çorbası, bir Evet, temel evet, çorbası aslında yani. Bir Havucum de önce. sebze pişirme sürelerini öğretiyor. Tabii ki de aslında yani o da öyle. Zaten bunu söyleyecektim. Bir düşünsene birçok çorba zaten bir minestrone. Blend etmediği Tabii, halinde tabii, veya tabii. farklı malzemeler ama sonuçta şey yani. Arkadaşlar süre azalıyor. Olmalısınız. 5 dakika. Her şeyine bakın. Başka şansınız yok. Şöyle zannetmeyin. Burayı geçemedikten sonra artık öyle çağrılacak, edilecek bir yerde değilsiniz. Tamamen burası. MasterChef Türkiye'nin en zor yerindesiniz. En kritik yerdesiniz, en zor yerdesiniz. Buraya geçen arkadaşımız bizimle yoluna devam edecek.
Kontrol edin. Unuttuğunuz sebze vesaire zaten olsa ne olacak ki bu saatten sonra? Tuz, tat, baharat. Arkadaşlar bu çorba şekilden çok lezzetli olması lazım değil mi şefim? Ya fark etmez yani. Tabii ki de öncelikle bol sebze olması gerekiyor. Bol sebze. Bol sebze. Kesinlikle. Bundan sonra su lezzetini bakacağız. Sebzelerin pişirme derecesi Önemli. önemli. Ve bütün olarak da çorbanın Harmanlanma derecesi. ağırlanmamla Dengesi. dengesi. Bir dakika. ...30 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eline kaldırın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sadece buna aktardım şef. Ondan sonra da bekliyorsun. Son anda kase koyuyorsun. Pardon şef. 2 dakikadır da orada oyalanıyorsun yani. Fesleğeni bile yeni doğruyorsun. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Yağmur senden başlıyoruz. Buyurun. Geldim şef. Afiyet olsun öncelikle. Teşekkürler. Teşekkürler ya. Afiyet olsun şef. Teşekkür ederiz. Sırada Damla. Sen de var. Teşekkürler. Afiyet olsun şef.
Neden zamanlama sorunu yaşıyorsun? Zamanlama sorunu aslında yaşamadım şef ama ben Sen ilk neler başta... olacağını biliyorsun değil mi? Evet. Biz burada tabağa değdi diye gönderdiklerimizi, elediklerimizi biliyor musun? Şef fesleğeni çok Öyle bir şey yok. kararmasını Öyle istemediğim yok. için... Sıfır sonuna saydın mı gittim. tabakla bütün diyaloğun kesiliyor. Hiçbir şey yapamazsın. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Çok garip bir tadı var ya. Çorba şeffaf olacak demek ne demek? Şefim şeffaf olmak demek. Domates kattım. Domates biraz kızarıklığını verdi, suyunu verdiği için biraz kızardı çorba. Konseme parlaklığı ne demek? Saydam şeffaf bir çorba istediniz de şefim. Domates kızarıklığı verdi biraz yani. Domates suyunu bırakınca çorbam kızardı ister istemez. Alabilirsin. Afiyet olsun şef. Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Aramızda bir konuşalım bakalım. Şimdi sizlere kararımızı açıklamak üzere öne davet edelim. Üçünüz de minestrone çorbası yaptınız. Üçünüz de tabağınızı bitirdiniz. Ama bir tabakta ciddi bir sıkıntı var. Bu da o tabağı üçüncü yapıyor. Bu gecenin en az başarılı tabağı. Enes, seninki. Evet şef. Senin çorba en büyük sıkıntı lezzette. Çünkü çok garip bir tadına var yani. İçinde ne koydu? Fesleğen koydum şef. Acılı fesleğen verdi büyük ihtimal. Biraz da pul biber attım. Acılı... Asidite var, asit. Asit var. Sirke veya limon mu kullandın? Hayır onları kullanmadım. Sirke, limon kesinlikle yok. Verdiğiniz malzemeler sadece yağ. Oğlum sen yağ diye sirkeyi karıştırıp koymuyor musun? Bize sirke geliyor. Beyaz petten koydun mu? Petten koydum. Bu sirke. Yağ diye sirke mi koydun? Acılı o verdi şefim. Evet. Ekşiliği var, asit. Evet. Nerede? Bakayım göster o kabı bir. Bu ne? Kokla. Eline şöyle bir al bakayım. Sirke. Koy. Sirke tamam. şef. Koklamadım. Rengine aldandım. Kullandım direkt. Sirkeymiş. Böyle baktığında anlayabilirdin yani. Geçmiş olsun Enes. Sağ olun. Sağ olun şefim. Şimdi MasterChef'i terk etme ama eve ve çok sevdiğin Kayre'ye dönme zamanı. Evet. Onu böyle koklaya koklaya öp bizim için, olur mu? Olur şefim. Baş üstüne. Teşekkürler geldiğin için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Sağ olun. Size de başarılar tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Hüzün var tabii ki. Buraya kadar geldim. Yine kendimi şanslı hissediyorum. Buraya kadarmış. İlk gözüme o çarptığı için ben yağ zannettim ve onu kullandım ama sirkeymiş.
Evet, bu sirke o yağ, tamam. Tamam şefim. Evet arkadaşlar. Biriniz bizimle kalacak. Diğer arkadaşınız da bize veda edecek. Üçlü eleme turunda vermiş olduğumuz yemeği daha başarılı yaparak bizimle yoluna devam edecek olan yarışmacımız Yağmur. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Sana da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Damla ellerine sağlık. Güzel bir çorba Afiyet yaptı. olsun şef. Senin ikinci yapan sebebi aslında Yağmur'da gerçekten çok lezzetli ve bütün verdiğimiz kriterlere uygun da bir çorba yapmak. Senin çorba aslında bir sebze kesme konusunda bir şey var. Uyumlu Kararsızlık değildi. yaşadım. Biraz küçük, biraz büyük vesaire. Mesela fasulye neredeyse yoktur gibidir yani. İlk başta farklı bir doğrama şekli yapmak istedim. Ona göre bazı sebzeleri doğramıştım. Sonradan diğerlerini büyütünce onlar evet. Buna rağmen lezzetli. Çok teşekkür ederiz. Ben Ellerine teşekkür sağlık. ederim. Bravo. Ben teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Fasulye, kereviz sapları biraz küçük kalmıştı diğer sebzelere göre. Sebze büyüklüğünden dolayı bir talihsizlik oldu ve seçilemedi ama açıkçası lezzetinden dolayı eğlenmedim. Mutluyum yine de. Buradan ayrılırken yine motive ayrılıyorum. Yağmur ellerine sağlık. Yaptığı çorba gerçekten çok lezzetli. Verdiğimiz bütün kriterlerin tamamlandı. Sununun şeffafı, sebzenin büyüklük, pişirme derecesi, lezzetleri gerçekten çok güzel ve lezzetli bir çorba yaptı. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum şeflerim gerçekten. Çok mutluyum zaten bunun için. İlk defa heyecanımı yansıtamıyorum mutluluktan. Bu sefer farklı bir şey oldu. İlk çıktığı zaman ne yapacağım diye çok düşündüm. Çünkü bu platforma geldiğiniz zaman gerçekten bildiğiniz her şeyi bir anda unutuyorsunuz. O yüzden gittim orada birazcık durdum. Sonra geldim burada durdum. Sadece düşünüyordum çünkü aklımdan bir sürü şey geçiyordu. Evet, yanımdaki insanları da asla azımsamadım. Onların da geçebileceğine inanıyordum. Ama tabii ki de kendimden bu performansı bekliyordum ve göstermek istiyordum. O yüzden çok mutluyum. En korktuğum tur bu turdu. Bir sonraki turlarda artık bu korkum kalmadı. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Başarılı. sağ Üçüncü ol. tura hoş geldin yavrum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi Çalış. bakın. Sen de öyle. Hadi Görüşmek görüşürüz. üzere. Teşekkürler. Tutun kutuları. 1, 2, 3 kaldırın kutuları. Evet Yunus, ne var yemekte sence? Vallahi direkt yemek ismi olarak bir tahminde bulunamıyorum şefim. Burak? Bir tahminim yok şefim şu an. Ürkan, ne var sence? Şefim burada bağlamak için bir süt, un, tereyağı var ama çayırlı diyeceğim, değildir. Kültüründen bir parçası. Çok önemli bir kültürden, gerçekten çok önemli bir parça. Yani açıkçası çıkaramadım şefim. Zeytin falan da var. Bu yemeği yapan ustalar gerçekten uzun yıllar bu işte ehil oluyorlar. Ciğer tava istiyoruz. Yanında da harika bir piyaz istiyoruz arkadaşlar. Bize güzel bir ciğer tava yapacaksınız. Yanına da piyaz yapacaksınız. Daha önce yapan var mı bu yemeği? Piyaz yaptım ben, çok piyaz yaptım. Ama ciğer tava özelinde en son ne zaman ciğer tava yaptığımı hatırlamıyorum aynen. Doğranma şekli önemlidir. İnceliği önemlidir. Yağı ne kadar kızdırdığınız önemlidir. Ne kadar kızartacağınız da çok önemlidir. Sen yaptın mı? Yapmadım şefim. Yedin mi? Yemedim. Sen? Yapmadım, düşmedim. Tava ciğer piyaz ile yapmak için verdiğimiz süre tam 25 dakika. Evet, burada sizin hızınızı da denemek istiyoruz bir taraftan. Çünkü niye biliyor musunuz? Ciğerin yapılacak 2 işlemi var. İnce doğranacak. Hemen unlanıp kızaracak zar alındıktan sonra. Piyazı da zaten fasulyesini biz haşladığımız için çok kolay yapılması gereken bir yemek. Bir tüyo daha vereyim.
Bu ciğeri zaten tavaya atmanız ve çıkarmanız süresini vermeyeyim ama çok kısa. Ve o zaman bize pişirmelisiniz. Yani bunu 10 dakika önce pişirmenizin hiçbir anlamı yok. Anlaştık mı? Anlaştık şef. Hazır mısınız? Hazırız şefim. 3, 2, 1 başlayın. Süre 25 dakika. Bu turda şu ana kadar verdiğimiz en kısa süre. O yüzden hızlı olun. Mehmet bir güzelliği baksana. Evet, bu ciğerin en önemli şeyi zarının alınması ve doğranma şekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ciğer, taptaze bir ciğer verdik. Çarçur etmeyin ciğeri. Arkadaşlar bu tempoyla mümkünatı yok bu yemeği yapmanızın. Hız, makine gibi işleyecek eller. Süreyi ona göre ayarladık. Fasulye bir ön işleme gördük fakat Ya siz ben olsam kontrol edin yapacağım ha. bak. Mesela şu bütün yarışmacıların ilk yapması gereken şey şu tahtanın üstünü boşaltmak. Bazı yarışmacılarımız yemek bitiyor, tahtanın üzerinde yemekler duruyor. Ürünler duruyor. 20'li yaşlarda 3 aşçı. Burada tencere, tava, bıçak, sesler duymak istiyoruz. Rekabeti görmek istiyoruz. Uyanın yahu. MasterChef'tesiniz. Trakya'da piyaza tahin konulur mu? Konulmaz şef. Zeytinyağı konulur mu? Şef Akdeniz bölgesi olsa koyulurdu ama Trakya'da ne konulur zeytinyağı yerine? Trakya'nın da zeytinyağı aslında kullanılıyor. Trakya kullanılıyor diye Trakya'nın biliyorum. zeytinyağı iyidir. Ben restoranda kullanıyorum. Ama piyaza Trakya'da ne koyarlar? Ayçiçek sıvı yağ koyarlar şef. Ayçiçek yağı koyarlar. Ve sirke. Ayçiçek yağı bizim ülkemizde o kadar değerli bilinmiyor. Aslında soğuk sızma, iyi yapılmış bir ayçiçek yağı zeytinyağı kadar değerli bir yağ. Şimdi ben kendi salatalarımda çiçek yağı kullanıyorum. Yani biraz tuhaf gelebilir size ama ben kendi Yo, niye? çoban salata falan hayatta zeytinyağı kullanmam. Ya şey olmadığından değil, öyle daha seviyorum. Ama Zeytinyağı. yani ayçiçek yağında çok rafinesi var Tabii yani. canım. Soğuk sıkıma. Var. Özellikle mesela kızartmalarda vesairede daha iyi. Yani bir de bölge olarak mesela bazı bölgeler tanışmamıştır yani. Trakya'nın ayçiçeği iyidir yani ayçiçek Tabii. yağı. Ayrıyeten özellikle piyaza, salatalara çok güzel de tat verir yani. Biraz çiçek yani böyle dediğiniz gibi Ucuz yağ olarak görüyoruz. algıladık ama öyle değil yani. Arkadaşlar takır takır. Daha piyaz yapacaksınız. Ciğeri marine edeceksiniz. O ciğeri unlayacaksınız. Kızartacaksınız. Tavadan alacaksınız. Piyazı yapacaksınız. Bir sürü işiniz var. Ama sanki evde rahat bir zamanda yemek hazırlıyor gibi rahat, sessiz, sakin ve huzurlusunuz. Allah huzurunuzu bozmasın. Bunu yapan ustalar mesela içinde hiç damar bırakmıyorlar. Zar bırakmıyorlar. Damarları da almanız lazım. Doğrama şeklini biliyor musunuz? Nasıl doğrandığını biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yaprak gibi açıyorum ama şefim öyle. Yani bir döner yaprağı gibi açılmıyor tabii bu. Doğranıyor diyoruz bakın. İnce, yaprak gibi doğranır.
Bu kalınlıkta değil, bu ızgara ciğer gibi oğlum. Daha Bir kere şu zarları marları hepsini bakın. Buradaki üstatlık nedir biliyor musunuz? Burada zaten sizden istenen şey bu ciğerin iyi olabilmesi için öncelikle bak şu gördüğünüz damarları. Oğlum sen yaprak ciğeri yanlış anlıyorsun. Bak böyle yaprak yaprak döner eti gibi değil bu. Doğrama şekli evet. Şu şekil anladım. Yani şu şeyleri alın bir kere. Önce zar nasıl alınır? Elini buradan sokuyorsun şuradan bak şöyle sokuyorsun. Parmağını sok. O zarı alacaksın zaten böyle elini sokup. Evet. Görüyor musun zarı? Gördüm Heh. şef. Yani o normal şartlarda öyle alınmıyor. Neyse geçersen masterclass'ta gösteririz. Tamamdır şefim. Şefim şu şekilde mi doğranıyor? O kadar uzun değil. Ya var ben hepinize söylemiş olayım. Zaten bunun işin üstatlığı şöyle kesip şöyle yan. Anladım. Anladın mı oğlum? Önce zar alınır. Zar alıyorsunuz. Şu damarları temizliyorsun. Şöyle kesip slice slice. Zar gibi doğranacak. Yani ülkemizin en önemli ciğerini bir internette falan görün. Hep video izleyeceksiniz internette. Oyun videosu bunları izleyin abi. Yalan mı? İtalyan mutfakta izliyor. Çok İtalyan mutfağı da izliyorlar abi. Doğru. Hepsi risotto izliyor. Doğru. Slice. Slice slice. Bir porsiyon istiyoruz. Şefim pardon burası Türkiye slice değil. Dilim dilim oğlum. Abi ince dilim. İnce dilim oğlum. Hadi slice dersen anlamıyor ki. Ben slice'ı anlarlar diye öyle söylüyorum. İnce dilim anlamıyorlar. Şu onu anlamadıkları için slice. Pardon Mehmet Şef ya burası lütfen. Türkiye yani. Türkçemize- Slice olmaz yani. Slice değil o. Yani ince dilim yani. Dilim derler yani. Lütfen. Eh. İnce dilimleme dedim. Yoksa sonra sana çocuk yes şef der Ha, yani. yes şef deyince Yani. kızıyorsun ama. Şefim, çocuklar iyi anlasın diye slice dedim. İnce dilim anlamıyorlar. Yes şef. Yes şef. Şefim soru hakkımız var mıydı? Bir tane var. Ayçiçek Ne oğlum ne ciğeri tarif ettim. Ayçiçek yağında mı tereyağında mı kızardı? Tebrik ediyorum. Ayçiçek yağı. Ben bu soruyu bekliyordum biliyor musun? Vallahi bekliyordum. Abi beni bu Türk yemekleri, bizim kendi yemeklerimizi yapılırken biraz daha buradan uzak tutsanız. Ben gerçekten geriliyorum. Ciğerimi sütün içine koydum marine etmek için. Birazcık marine ediyorum. Süte yatırdım, baharatlarını kattım. Şu an o beklerken piyazımı yapacağım. Çok bilmediğim bir tabak ama elimden gelenin en iyisini kendi damak tadıma uygun bir şekilde sunup servis edeceğimi düşünüyorum. Şu an ciğerimi kesiyorum. Şefimin gösterdiği gibi. Ciğeri kestikten sonra piyaza başlayacağım hemen hızlıca. Sonra ciğerimi kızartıp sunum yapmaya geçeceğim. Rakiplerimle dışarıda çok görüştük. Konuştuk, muhabbet etme zamanımız oldu. Rakiplerim gerçekten kuvvetli, güçlü. Hepsi meslekte yıllarını vermişler. Ben yıllarımı vermedim ama yapabileceğimi düşünüyorum. Ciğerlerimi marine ettim. Birazdan kızartacağım. Piyazımın hazırlığını yapıyorum. Şu anda yolunda gidiyor ama sürem bayağı azaldı. Bu yüzden daha da hızlanmam lazım. Umarım vaktinde tabak çıkarabilirim. Rakiplerimle dışarıda vakit geçirdik. Hepsi gerçekten çok iyi çocuklar, çok keyifli insanlar.
Ama buradan bir kişi çıkacak. Umarım o ben olurum. Ama ben olmazsam da hayat devam ediyor. Onlara başarılar diliyorum. Bakın bir daha size söyleyeyim. Bizim için %75 ciğer önemlidir. Tamam mı? Tabii ki piyazada bakacağız ama bizim için en önemli şey değil mi şefim? Ciğer dışı çıtır, içi yumuşacık %75 olmadıktan mi? sonra Doğru mu? dünyanın en iyi piyazını getirseniz Bizi ilgilendirmez. ne fayda? Ah ne fayda. Ne doğruyorsun? Domates doğruyorum şef, konkası. Konkası değil mi? Evet şef. Evet. Köftecilerde ve esnafta konkası domates çok tercih edilir. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim. Hep böyle sessiz misin çalışırken? Evet, genelde profesyonel olmak için sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Sakin misin şu anda? Şu an çok sakinim. Kafamda kurup işlem sırasına göre devam ediyorum şu an. Hadi bakalım. Her şey yerinde. Ciğerin marinasyonda mı? Marinasyonda şu an. Nerede? Sütün içine yatırdım şef baharatla. Sen ne kullandın baharat olarak? Kimyon ağırlıklı, biraz ekşi bir tat istedim. Suman asidini kullandım. Birazcık toz biberle rengini almasını istedim. Kesim doğru mu sence? Kesin doğru olduğunu söyleyemem şefim. Yemeğe hakim olsam bir fikir Bir saniye soru soralım arkadaşlar. Ben sana nasıl doğrayacağını anlattım mı? anlattınız şefim. Yemeğe hakim olmana gerek var mı ben anlatınca? Hayır şefim. MasterChef'te diğer bölümlere geçtiğinde de her yemeği biz anlatacağız sana zaten. Haklısınız şefim. Burada her yemeğe hakim olmayı beklersen bayağı beklersin yani. Şefim bu arada biz tabii ki bu ciğerin bir versiyonunu verdik değil mi? Evet. Yani tam %100 orijinalini vermedik. Daha böyle tatlandırılmışını verdik. Büyük ustalık ister orijinalini yapmak. Tabii. Daha böyle baharatla tatlandırılmışını verdik arkadaşlar. Diğeri gerçekten çok büyük ustalık isteyeceği için size biraz daha böyle baharat, biraz daha marinasyon verdik ki yemeğiniz lezzetli olsun diye. Aksi takdirde büyük ustalarımızın yaptığı ciğeri yapmak ne mümkün. Hadi herkes piyaz hazırladı. Ciğer pişirme zamanı. Son 5 dakika. 5 dakika sonra MasterChef'e bir kişi alacağız diyoruz. Halen daha piyaz yapıyorsunuz ya. Maydanozun incelikleri lazım değil bize. İyi pişmiş ciğer istiyoruz. Tamamdır şef. Sen ne yapıyorsun abi? Kurtul abi piyazdan. Bunun dakikasını ayarlamak lazım. Doğru doğradığına inanıyor musun? İncecik, İnanıyorum yaprak gibi bir ciğerin var mı? Var şef. Bir daha bak. Eminim şef. Yaprak yani. Hız görmek istiyoruz. Tempo görmek istiyoruz. Çünkü biz MasterChef'e en iyi alacağız. Bir kişi alacağız. Bir kişi alacağız, en iyi alacağız. En hızlıyı alacağız. Yunus hazır mısın? İnşallah yetiştireceğim Piyaz şef. hazır. Piyaz hazır mı? Piyaz hazır şef. Sadece bu mu pişireyim? Zaten pişmiş ya. Çıkaracağım birazdan şefim. Bırak. Hadi başlasana. Başlayayım. Ciğeri başla. Hemen başlayayım. Hadi. Tabaklayın.
Hadi vazgeçmeyin. Stres yönetiminizi gösterin. En iyi ciğerleri çıkarın önümüze. Bravo Burak, hadi bravo. Pişsin. Tabak kaldı mı? Almadım şef. Piyaz hazır, ciğer hazır, tabak yok. Hadi. Yunus hazır mısın? Hazırım şefim. Oğlum ciğerle piyazı ayrı tabaklarda istiyoruz ha. Aynı tabak mı, ayrı tabak mı? Aynı mı? Ayrı tabaklarda da. Evet, suyu kaçar ciğere. Piyazın üstünde yumurta da istiyoruz. Yumurta, haşlanmış yumurta piyazın olmazsa olmazıdır. Ben haşlanmış yumurtası piyaz yemem. Ben yemem abi. Hatta piyazı bil ismi Oğlum vermem piyazı ha. ayrı tabağa koy hemen. Ya, Ayrı piyaz tabağa olarak bu da ciğeri sayılmaz. soğutur. Şu ciğeri al önce. Bırak orayı. Önce şu ciğeri al. Son 1 dakika. Koy kaseye koy hadi yetişmiyor ya. Şefim bunları kullanmayacağım. Oğlum kullanmayacağını kullanma. Piyazı koy tabağa. Sen ne yapıyorsun? Hadi. Hazır mı? Daha hızlı, daha hızlı. Bizim için %75 ciğer dedik. 30 saniye var. Oğlum bu ciğer bu kasede mi gidecek? On, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, bırak. Evet, ciğer fazla beklemeye gelmez. Hemen şefim, Gürkan'la başlıyoruz. müsaade eder misin? Ben bir uyarı yapabilir miyim? Yap. Çünkü gerçekten kalbim içinde vuruyor gibidir yani bunu söylemezse. Ya biz burada MasterChef olarak tabii ki de sıfır atık çok önemli. Malzemeler çok değerli. Şefini boş ver. Şefini gerçekten boş verin. Ama malzemeler saygı duymak çok önemli. Biz size üçünüzü koskocaman bir ciğer parçası verdik. Siz gerçekten bütün ciğerlerinizi mahvettiniz yani. 3 tane, bu sadece sana geçerli değil ha. Üçünüz yani 3 tane parça ciğer pişirmek için komple bu kadar ciğer parçası hepinizi çöp attınız yani. Yani utanması gereken bir durum yani. Yine yapacak bir şey yok. Bakalım. Piyazın içinde fasulye yok. Var şefim. Bir de niye bu tabakta böyle? Bunu yani buna mı banıyoruz? Yok şefim, ayrı ayrı getirmektense tek tabakta getireyim dedim. Sebep? Tabak, Ayrı getir dedik. küçük tabak bulamadım şefim. Büyük tabağa koyup servis etmek istedim. Çıtır oldu mu ciğerler? Son pişirdiğimde olduğunu düşünüyorum ama Yumurta? şefim yumurtayı sonradan fark ettim. Yetişmedi. Kuru biber? Kuru biber marinasyonunda çekirdeğini kullandım. Ciğerin süte yatırırken. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şef.
Yine mi içinde sokuyorsun? Şöyle götüreyim şef. Burak da gel. Teşekkür ederiz Burak. İyi gitmiş doğrama ama. Sonra yarıdan bıraktım. Yumurta. Yumurta yetişmedi şef. Tuzu? Tuz attım. Yetişmedi mi? Sonradan attım yumurtayı. Haşlanmadı. Doğramaya çalışmışsın biraz değil mi? Doğramayı çalıştım şef. Teşekkürler Burak. Yunus gel. Mutlu musun? Değilim şef. Ne kadar zaman ayırdın ciğere? 12 dakikamı falan ayırmışımdır herhalde. Piyaza çok fazla yüklenmekle hata ettiğimin farkındayım. Piyaza ne kadar hazırladın? 10 dakikamıza 10 dakika. Evet. 2 dakika. Haklısınız şefim. Buyurun Yunus. Biz aramızda bir konuşup geliyoruz. Evet. Lütfen size öne alalım. Şimdi arkadaşlar, bilmeyebilirsiniz, yapamayabilirsiniz, hiç önemli değil. Ama bizim dediklerimizi dinlemelisiniz. Biz size küçük bir marinasyon tatlandırmadan sonra süt, tuz unlayıp kızartmanızı istedik. Akla hale gelmeyecek şekilde marinasyonlar var. Öncelikle bunu söylemem lazım. Çünkü üstadlara hakaret etmiş oluruz. Bunu söylemeliyim. Daha sonra da zaten ciğerlerin yorumunu yapacağız. Yani biz buraya çağırdığımız yarışmacılardan en azından gelenekselde bir adımda onların atmasını bekliyoruz. Yani marinasyon derken süt ve tuz tatlandırılması sonucu tavaya, daha sonra da piştikten sonra yanına baharatlar zaten gelir. Bu adımları da sizden beklediğimizi belirtmek isterim. Bunu meslektaşlarım adına istiyorum. Onun için bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettim. Ciğerleri zaten yorumlayacağız. Aranızda maalesef en az başarılı ciğer yapan yarışmacımız ve veda eden kişi Yunus. Sensin. Yunus, en azından incecik bir ciğer doğramanı beklerdim açık söyleyeyim. Defalarca slice, şefler hatta makarasını yaptılar. İnce yan doğranmış ciğer. Bu seviyede senin bunu doğrayabilmen gerekir. Kalın, bizim hani bir tık daha kalın olsa ızgara ciğeri olabilecek halde bir ciğerim var.
Bu ciğerin çıtır olabilme ihtimali yok çünkü çok kalın. Bu bir. İkincisi piyaz. Yani 2-3 dakikalık bir iş yani piyaz. Evet, zamanın kaldığı için ilgilenmiş olabilirsin. Ama ben artık şundan sıkıldım. Ben kendim de sıkıldım. Muhtemelen bunu izleyince seyirciler de sıkılacaktır. Ülkemin çocuklarının bizim yemeklerimizi tanımamasının üstüne bir daha konuşmama kararı aldım. Çünkü gereksiz. Ben kendim de sıkıldım bunu konuşmaktan. Kendiniz bilirsiniz. Oraya hiç girmiyorum. Ama yemeğinde ciğerin kalın, doğru dürüst kaplama yok. Ciğerin olabilirliği sadece 3. olabilir. Haklısınız şef. Kötü bir tabaktı. Ne deseniz haklısınız. O tabağı verdiğim için inanın utanıyorum. Kısmet değilmiş diyelim. Biraz fazla canlı. O olabilir. Yeteneklisin zaten. Çok başarılısın. Sağ olun şef. Başka bir zamana çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun şefim. Başarılar. Teşekkürler. Bu gecenin en başarılı ciğerini yaparak bizimle 3. tura çıkan arkadaşımız. MasterChef hayallerine devam eden arkadaşımız. Ve gecenin kazananı Burak. İkili değerlendirme yapacağım. İkiniz de dinleyin. Arkada kalın doğranmış bir ciğer var. Burada da oradan hallice bir ciğer var. Hiç tuzu olmayan, doğru dürüst kızarmamış bir ciğer var. Açık söyleyeyim, jüri olarak şuraya baktık. Daha ince kesen ve kızartabilen, piyazında tadı tuzu olan, işte piyazını da düzgün yapmış. Umarım bundan bir ders alırsınız da gider biraz çalışırsın bir sonraki tur için. Sen de meslek hayatında bu kulağına bir küp olsun. Kendi ülkesinin yemeklerini benimsemeyen ve onları yapamayan insanlar hiçbir zaman için farklı kültürlerin mutfaklarında yapamazlar. Bunun çok örneğini veririm ama şu anda zamanımız yok. Seni de kırmak istemiyorum. Kendi ülkenin mutfağına git çalış. Haklısınız şefim. Yani açıkçası çalışmadığım yerden, bilmediğim yerden geldi. Kahroldum diyebilirim yani. İlk başta zaten o doğrama usulü bilmeyince bir motivasyon kaybı oldu. Daha iyisini isterdim. Teşekkür ederim tekrar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Uluslararası mutfağa önem verirken aslında Türk mutfağının ürünlerini boşladığımı fark ettim. Dediği gibi kulağıma küpe olacak. Zaten Mehmet Şef'e bu konuyla ilgili konuştu. Sana ama bir pozitif bir şey söylemek istiyorum. Çünkü kalan neredeyse 2 dakika vardı. Senin ciğer hala pişmemiş. Orada pes etmedi, vazgeçmedi. Aldı, paneledi, koydu tavada. Bu da işte pes etmek. Bunu fark yaratır. Sona kadar, ne kadar kötü olsa, ne kadar karanlık olsa pes etmek, vazgeçmek bazen başarılıya götürür. Sen buraya geldi. Tabii ki de yanlış yaptı ve Mehmet Şef zaten söyledi. Ama pes etmedi ve kazandı. Tebrik ediyoruz. İlk başta da söylediğim gibi şeflerim ve abilerim kendileri benden yaşça büyük ve tecrübeliler. Dışarıda çokça zaman muhabbet etme şansım oldu, onları tanıma şansım oldu. Yani pes etme konusuna gelince benim hayatım boyunca yaşadığım zorluklardan hiçbirinde pes etmeyi düşünmedim, hiçbirinde de düşünmedim. Bana en büyük destek olan kız arkadaşım sayesinde motive oldum ve burada pes etmemem gerektiğini, belki de bu hayatım boyunca bir daha elime geçmeyecek bir fırsatı geri tepmeden bu 1 dakikalık bir düşüncede verdiğim bir karardı. Bir sonraki turda eminim daha iyi olacağıma inanıyorum. Tebrikler Burak. Teşekkür ederim şef. 3. turda görüşürüz. Görüşmek üzere.